Arkadaşlar selamlar. İlk olarak kullanacağımız tavukları doğramakla başlayalım. Ufak parçalardan ziyade kalın ağza gelen parçaları ayıralım. Ben bu videoda tavuğun göğüs kısmını kullandım fakat diğer bölgeleriyle de bu yemeği yapabilirsiniz. Soğanı, sarımsağı ve maydanozu doğrayabildiğiniz kadar ufak doğrayın arkadaşlar. Kullandığım sarımsaklar ufak olduğu için gözünüze çok gelebilir. Fakat kullanacağınız sarımsaklar ortalama bir boyutta ise 5-6 diş yetecektir. Sarımsaklardan 2 veya 3 tanesini soyup bırakalım, onları tüm olarak kullanacağız. Maydanozu da doğrayıp pişirme kısmına geçelim. Tavamıza 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını dökelim ve sarımsakları da dahil edelim. Sarımsağın kokusunu ve lezzetini salması açısından 1 dakika kadar bu şekilde kavuralım. Tavuk parçalarını ekleyelim ve pişirmeye başlayalım. Bu kısımda tavukları tam anlamıyla pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece bir ön pişirme yapıyoruz. Tuz ve karabiber ekleyip karıştırmaya devam edelim. Tavuklar suyunu salmaya başladığında ocaktan alalım. Her işlemi tek tavada yapacağımız için ateşi hiç kapatmayalım arkadaşlar. En kısa alıp işlerimize devam edelim. Soğanı ekleyelim ve 1-2 tur karıştırdıktan sonra sarımsağı da ilave edelim. Soğanı ve sarımsağı pişirmekten ziyade karamelize edelim. Bu rengi aldıklarında tavuk suyunu ekleyip 1-2 dakika kadar karıştıralım. Yarım limonun suyunu sıkalım. Doğradığımız maydanoz ve kuru kekiği de ekleyelim. Bu kısım önemli arkadaşlar. Orijinal tavuk suyu yerine bulyon kullanacaksanız bu kısımda tuz atmayın. Diğer türlü aşırı tuzlu olacaktır. Son olarak kremayı da ekleyip kaynayana kadar karıştıralım. Tavukları da ekleyelim ve 1-2 tur karıştırdıktan sonra ateşin altını en kısa alıp kapağı kapatalım. 5 dakika hiç açmıyoruz arkadaşlar. 5 dakika geçtikten sonra kapağı açalım ve ateşin altını açalım. Buradaki amaç tüm sosu tavuklara yedirmek. Bunu yapabilmek için sürekli karıştırmamız gerekiyor. Karıştırmazsak sosun içerisinde krema olduğu için yağ salacaktır. Bu işlem ortalama 3-4 dakika sürecektir. Anlayamazsın.